Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlere yine bir toplama rotasyonu göstereceğim. Zaten kapaktan ve başlıktan anlamışsınızdır. Arkadaşlar ölü ağaç özü toplayacağız. Bu ölü ağaç özü nedir? Nasıl toplanır? Ne gerekli? Hemen bir bahsedelim. Arkadaşlar ölü ağaç özü deyince aklınızda şu canlanmasın. Öz toplamıyoruz aslında. Ağaca baltayla vuracağız. Baltayla toplanan bir ham madde diyelim. Toplama rotasyonumuz şöyle. İlk önce başlangıç noktasını göstereyim. Burası Garmont'un yuvası. Hemen M'yi açalım. Tam olarak olduğum yer, bakın şuradayım. Şurada küçük çalı çalı ağaçlar var. Tam şu taşın orada bir yerdeyim. Şöyle bir ev var. Evin önündeyim. Çadırı koydum, atı koydum. Toplamaya başlayabilirim. Şimdi benim baltam pen değildi. 2000 olmak için bir şeyler yaptım. 2000'im aynen tamamdır. Toplamaya şuradan başlıyoruz. Agris açmayın. Agris için gereksiz bir slot. Neden olduğunu şöyle anlatalım kısaca. Arkadaşlar bakın. Kurumuş yosun ağacını topluyorsunuz. Bir de şöyle bir mini oyunu var. Böyle bir şeye benziyor. Yapamadım. Alışkın değilim. Bayağıdır yapmıyorum ama neyse dur yap. Bak 50 tane geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar olayı anlatayım. Buranın ana ürünü şu eski ağaç dalı. Bu keşiş dalıyla karıştırmasın. Keşiş dalı farklı arkadaşlar. Eski ağaç dalı çıkıyor buradan. Bu çöp, hiçbir işe yaramıyor. Keşiş dalı veriyor tabii odun topladığımız için. Ve ölü ağaç özü 5 tane veriyor normalde. Şimdi 5 tane veriyor ya. Sakın şeye aldanmayın. Her topladığınızda 5 tane verecek diye bir kaide veya yasa yok arkadaşlar. Bunu RNG olarak veriyor. Yani şöyle her topladığımda 5 gelmeyecek. Şimdi yine geldi 5 ama bir gelmesin, göstereceğim size. Bak gelmedi. Ölü ağaç özü alamadık. Bu tamamen RNG'ye bağlı olarak düşüyor. Bu RNG neyi tetikliyor diye soracak olursanız. Biliyorsunuz oyunda toplama eşyası düşürme oranı diye bir statü var. Statü diyelim. Bu statüyü aldığınız zaman toplama yaparken aldığınız yan ürünlerin miktarı artıyor. Nedir? Sert, keskin, kadim ruh tozu, kapras taşı gibi ürünlerin alma ihtimaliniz artıyor. Şansınız artıyor. Bu da tamamen buna bağlı olarak geliyor. Ee, Burada önemli bir ayrıntı var. Şimdi bir geldi. Bir niye geldi diye soracak olursanız da kirpiden geldi arkadaşlar. Kirpi de bir veriyor. Kirpinin verdiği bir her zaman net. Ee, Oradan bir alıyorsunuz. Yine verdi. Bakın hiçbir şey yok. Boş atıyor sürekli böyle aslında. Toplama rotasyonumuzu videodan izliyorsunuz zaten. Bu alanı dönüp aşağıya doğru gideceğiz. Ben YouTube'dan aslında birçok farklı life skill yapan arkadaş var. Onların ölü ağaç özü toplama rotasyonlarını izledim aslında. Bir şey eksik diyorum. Benden ne eksik? Çadırdan buff almamışız. Şunu bir alalım ben. Ee, Şimdi bu rotasyonda aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Normalde şuraya gidip şuradaki, bakın şu ağaç var. Görüyorsunuz, mouse'la gösteriyorum. O ağacı da toplamak gerekli. Ben oraya girmiyorum. Özür dilerim. Ben oraya girmiyorum. Neden girmiyorum? Binanın içine gir. Taşı atlat. İşte ne bileyim. Oradan ölü ağaç özünü toplayla uğraşmak istemiyorum. O yüzden oraya girip o bir ağaç için vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü benim için vakit nakittir. Bu şekilde burayı toplayarak devam ediyoruz. Şu ağacı da alıyoruz. Bu alanı tamamen bitirmiş olduk şimdi. Buradan sonra nereye gidiyoruz? Bakın devam ediyoruz şuradan. Ağaç zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Kurumuş bir ağaç. Görüntüsü çok belli. Kurumuş bir ağaç. Buradan toplayarak devam ediyoruz. Rotasyon hakkında biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar buradan aşağı atlayacağız bu arada şöyle. Rotasyon çok geniş bir alana yayılmış ağaçları içeriyor. Yani eee, çok yürütüyor bizi. Aslında çok verimli bir toplama rotasyonu değil ama ölü ağaç özünü toplayabileceğimiz başka bir rotasyon yok. Benim bildiğim yok. Var olan varsa, bilen varsa yazsın. Ben de memnun olurum. Ben de öğrenmiş olurum. Zaten bazı videolarımdan birçok konuyu sizden ben öğreniyorum. Hoşuma da gidiyor. Benim için de yeni bir bilgi oluyor. Bu şekilde toplayarak devam ediyoruz. Şurada şöyle bir ayrıntı var. Toplama yaparken buradan değil bu arada, ters gittim. İndikten sonra tersten devam ediyoruz şuradan. Orası geliş rotasyonumuz olacak. Önemli bir ayrıntı var. Sadece çoğu toplama videosunda olduğu gibi sadece kurumuş yosun ağacı toplamıyoruz burada. Arada farklı ağaçlar da topluyoruz. İstesek de istemesek de. Çünkü rotasyonun içerisinde e, ağaçlar birbirine çok uzak olduğu için arada köknar ağacı da denk gelecek şimdi önümüze. Köknar ağaçları da toplayacağız. Burada her zaman söylediğim gibi kökler geldiği zaman ben kökleri toplamadan geçeyim gibi bir olaya girmiyorum arkadaşlar. Kökleri de topluyorum. Vakit nakittir. Kökler de benim işime yarıyor. Ticaret sandığı yaparken biliyorsunuz Kalpiyon Kilise sandık köklerle yapıyoruz. Aslında Kalpiyon Kilise sandık oyundaki en pahalı ticaret sandığı.
Bu yüzden de buradan gelen kökler benim tabii cüzi bir miktar geliyor. Öyle çok yüksek bir miktar gelmiyor da damlaya damlaya göl olur. Ben onu toplamaktan gocunmuyorum. Topluyorum. Bunu ifade etmiş bulunalım. Bu rotasyonun aslında şöyle bir olayı da var. Şimdi o olaya da gelelim. Birincisi oyunda bazı maddelerde zorluk yaşadığımızın farkındayım. Mesela kendim de yaşıyorum, o yüzden biliyorum. Keşiş dalı. Arkadaşlar keşiş dalı toplarken değil, keşiş dalı elde etmekte zorlanıyoruz şu an. Peki biz bu keşiş dalını nasıl elde ediyoruz? Ona biraz değinelim. Keşiş dalı ağaç toplarken bir yandan da geliyor. Ama burada afuarı çıkıyor biliyorsunuz. Afuarı çıktığı zaman, kestiğiniz zaman size öz toplarken mesela bir K civarı bir öz veriyor. Arkadaşlar burada da afuarı çıkıyor ve afuardan keşiş dalı çıkıyor. Olayımız o. Bakın, kökleri öz olarak topluyorum gördüğünüz gibi. Kereste olarak da toplayabilirim ama öz olarak topluyorum şu an. Aslında kereste olarak toplasam daha word. Neden daha word? Yapalım hatta onu. Şimdi yapacağım geldiği zaman kökler. Kökler özü çok para etmiyor. Gereksiz olarak görüyorum. O yüzden kökleri öz olarak toplamayacağım. Kereste olarak toplayacağım. Bunun yanı sıra gelmiş, düzeltelim hemen. Heh. Şimdi şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz ki keşiş dalı elde etmek çok zor. Ama buradan afuarı çıkarsa göstereceğim rotasyon içerisinden. Afuarıyı kesince 200 veya 300 tane keşiş dalı veriyor. Tabi bu rakam keşiş dalı kasmak için böyle çok çok yüksek, ne güzel diyebileceğimiz bir rakamda değil. Ama maalesef ki yani oyunda başka bir yöntem yok. İşçi bağlayabilirsiniz. Bunu niye yapamıyorum ben ya? Heh, işçi bağlayabilirsiniz nodlara. Tabii ki cüzi bir miktarda gelecek. Öz toplarken bir yandan geliyor. O da cüzi bir rakam. Hepsi birleşiyor. Yeterli oluyor mu? Olmuyor. Tabii ki merkez pazardan almak durumunda kalıyoruz. Ama bu ölü ağaç özünü toplarken şu avantajı elde edebilirsiniz. Ben neden buraya geldim topluyorum? Birincisi agresim. Bakın 20k agresim kalmış. Agresim bitmiş yani. Agresim bittiği zaman ölü ağaç özü toplarken beni etkilemiyor. Neden etkilemiyor? Zaten agres açarsanız aldığınız 5 ölü ağaç özü drop'u değişmiyor. Aynı. Aynı olduğu için de agresiniz olmadığı zaman, enerjiniz olduğu zaman gelip burada ölü ağaç özü toplayıp hem ruh parfümü iksiri yapabilirsiniz, hem de cüzi bir miktarda olsa biraz keşiş dalı farmlamış olursunuz. 1000 tane keşiş dalı 3000 tane bilgi adamın kanı yapar. 1000 tane buradan bir saatte rahatlıkla elde ediliyor. Çünkü bir afuara çıkıyor. 250 tane veriyor zaten. 2 veya 3 tane çıksa bir saatte. Bazen bir de çıkabilir. Burası tabii ki RNG. Size 750-800 tane verir keşiş dalı. Üstüne topladığınız e, ağaçların içerisinden de keşiş dalı zaten veriyor. Yani 53 tane olmuş. 53 nasıl bir rakam? İdare etmez bir rakam ama başka bir yol yok yani. Başka bir imkan yok. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bu arada konuşurken rotasyonu izlediğinizi varsayıyorum. Bayırdan aşağı inerek geliyorum. İnerken de bir yandan tabii ki olayları size anlattım. Buradan Garmont'un yuvasına gidiyoruz arkadaşlar. Olayımız bu şekilde. Geçerken ama bu kenardaki ağaçlara bakmayı ihmal etmeyin. Ben unuttum, açık konuşmam gerekirse askere gitmeden önce çok topluyordum. Ama askerden geldikten sonra şimdi tabii ki rotasyonu biraz unuttum ama toplarken aklıma geliyor. Çok sıkıntı değil. Bir de ben öyle şu ağacı kaçırmayayım, şu ağacı da alayım gibi bir toplama yapamıyorum. Çünkü eğer life skill'i benim yaptığım seviyede demeyeceğim de çok ciddi bir şekilde yapmaya çalışıyorsanız toplama yaparken çok beyninizi kullanmak istemezsiniz. Çünkü çok uzun süreler toplama yapıyorsunuz. Mesela Behir'e ben bir girdim 10 saatte çıkıyorum. Şimdi 10 saatte alt çarlarla topluyorum bu arada. 10 saatte ben Behir'deki mini oyunu açarsam, Behir'deki mini oyunu biliyorsunuz. Mini oyun böyle şey, e, beyni kullanmak gerekiyor. Hafızayı kullanmak gerekiyor. Çok basit bir mini oyun aslında. Zinde bir kafayla çatır çatır yapıp geçiyorsunuz ama 10 saat toplayan bir adam buna katlanmak istemiyor, işin açığı. Ben de o yüzden böyle katlanma olayını geçiyorum. Zaten gözüm aşina ağaca. Etrafındaki geçen her ağacı topluyorum. Tabii ki arada bakın boş ağaçlara da denk geliyorum. Ama kafamı kullanmadan toplama yapmak bana biraz daha mantıklı geliyor. Burada bazı arkadaşlar beni yadırgayabilir. İlker, beynini kullanmadan oyunu oynamaya çalışıyorsun diyebilir. Arkadaşlar 10 saat toplama yaparsanız o beyni kullanamazsınız 10 saat. Veya kendi hayatınızda ilgi veremezsiniz. Yani kendi hayatınızla alakalı gelişmeler demeyeyim, çok garip bir kelime oldu ama kendi hayatınıza mesela buradan Bedo'yu kapatacağım az sonra diyelim. Kapatmayacağım da benim bilgisayarım 7/24 açık oluyor, kapanmıyor. Gideceğim, ne bileyim, spor yapacağım, işte yemek hazırlayacağım, eşime yardım edeceğim, ev temizliği yapacağım gibi gibi. O yüzden ben bu beyni kullanma olayını biraz şey yapıyorum.
kullanmamayı tercih ediyorum. Şimdi Garmont'un yuvasına girdik ya. Duvar kenarını takip ederek topluyorsunuz. Bakın çok basit. Duvar kenarını takip edin. Öyle çok fazla bir fanteziye girmeyin. Duvar kenarını geçerek toplayın. Önünüze gelen bütün ağacı toplayın. Bakın 117 tane olmuş bile. 117 tane olması çok güzel bir rakam değil bu arada ama benim çok hoşuma gidiyor. Neden? 117 tane demek 117 tane e, ruh parfüm iksiri demek, tanesi bir üçgen falan. Kötü bir para değil. Güzel bir para. Üstüne keşiş dalı da farmlıyorum bir yandan. Keşiş dalı çok az geliyor ama farmlıyor muyum? Farmlıyorum. Agris harcıyor muyum? Harcamıyorum. Agris'i az sonra gidip öz toplamada harcarım. Şu çarı AFK bırakınca akşama kadar enerjisi dolmuş olacak. Öz toplarken kullanırım. Aynı zamanda gelen bir kütük var buradan. Tabii ki çok yüksek bir oran değil ama burada saatlerce toplama yaparsanız kayda değer bir miktarda kütük elde edersiniz. Bu kütükleri de şurada gösterelim hemen. Sabah ışığı diyarında bakın benim burada kerestem var. Ben bu keresteye gidip kereste toplayarak elde etmiyorum. Burada topladığım malzemeler buraya geliyor. Burada da ne yapıyorum? Tabii ki sabah ışığı kimya tezgahı yapıyorum. Çünkü kimya yaptığım için tezgah lazım. İşte aslında olay şöyle. Bu bir toplama rotasyon videosu ama bir yandan da size bu ürünü neden topladığımızı ve bu üründen elde ettiğimiz diğer yanlarla nasıl bir verim elde edebileceğinizi açıklamaya çalışıyorum. Gevezelik yapmak değil amacım. İnternet böyle başladı herhalde. Evet işte gevezelik yapmak değil amacım. Keresteyi gidersiniz kimya tezgahı üretirken değerlendirirsiniz. İşte ne bileyim ölü ağaç özü zaten ruh parfümüne gidiyor. Keşiş dalı keza çok faydalı. Bilge adamın kanı ve birçok iksirde kullanıyoruz. Bu toplama aslında çok faydalı. Tabii ki diğer öz toplamak veya seyyah cennetinde taş toplamak kadar seri ve rahat değil. Böyle biraz gezdiriyor insanı. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bu gezme olayında da bana birçok arkadaş şu soruyu sormuştu bugüne kadar. Demişti ki ya İlker abi hangi charla life skill yapalım? İşte arkadaşlar ben şey diyorum size ama mesela burada toplama yaparken bir Musa'nın verimi ne kadar arttıracağını düşünün. Çünkü sürekli olarak bir koşma var fark ettiyseniz bir hareket var. Musa, Maheva, hareket kabiliyeti yüksek hesaplarla toplama yapmak çok çok daha verimli burada. Bunu da şöyle halledebilirsiniz artık biliyorsunuz hangi çara life skill yapacağım diye bir olay kalmadı. Bütün hesaplar, karakterler diyelim hesaplar demeyelim. Bunu beceremiyorum artık ya. Bütün karakterler aynı ailedeki life skill seviyelerini paylaşıyor. Yani şu an alt hesabınıza bir Musa açıp onu gelip Garmot yuvasına bırakıp enerjisi her doğduğunda gelip burada çatır çatır koşa koşa toplamasını yapabilirsiniz. Ama bir tık yorucu bir toplama. Onu da ifade etmiş bulunalım. Şimdi bir yöntem daha var aslında. Bir yöntem daha var derken ölü ağaç özünü toplayabileceğiniz bir yöntemimiz daha var. O da şu. Benim YouTube kanalımda zaten videosu var. Sürünen ağaç özü toplama rotasyonu var. Sürünen ağaç özü normal bildiğimiz öz arkadaşlar. Sürünen ağaç bitki özü. Çok değerli bir öz değil. Merkez pazarda da bol bol bulunuyor. Zaten nodundan da çok geliyor bu arada. Onu da ifade edeyim. Peki buradan bu arada devam ediyorsunuz. Bakın bulamadım. Düz gidiyorum. Yolunuzu bozmayın. Şuradan düz gidin. Bakın burada ağaçlar çıkıyor önünüze. Çıkıyor önünüze ama buradan toplamaya devam etmiyorsunuz arkadaşlar. Yukarı çıkacaksınız. Şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Rotasyonu da bir yandan anlatalım. Lafım yarıda kalmış. Şurada yukarı çıkıyorsunuz. Bakın burada hala var. Burası geldiğimiz noktayı döndük sayılır bu arada. Geldiğimiz nokta şu sola döndüğümüz zaman az önce atımın olduğu yere gitmiş olacağım. Sol bu arada şu karşıda. Burada bir tane tujua da var. Toplayıp geçiyorum onu da. Şimdi arkadaşlar lafımı unuttum. Neyse. Dediğim gibi birçok konuda bu rotasyon aslında sıkıcı ama işinize de yarayacaktır. Life skill sistemi birleştiği için Musa gibi çıktı Afar herhalde. 10. Afar'ı bulundu diyor. Neredesin abi? Şurada. Bakın olay şu. Kestin. Ne geldi? 203 tane eski ağaç, 172 kızıl ağaç, 184 kızıl budak, 228 tane keşiş dalı. Ne oldu? 300 tane keşiş dalı. Easy peasy. Şimdi şunu da soruyor olabilirsiniz. Hemen aklınıza gelmiştir. Ya İlker, zaten biz odun topladığımız zaman da keşif dalı elde ediyoruz yani. Oradaki afordan da 250 tane keşif dalı çıkıyor. Sen bize sanki hiç bilmediğimiz bir şeyi anlatıyormuşsun gibi anlatıyorsun diyebilirsiniz. Aslında hayır. Size bilmediğiniz bir şey anlatmıyorum. Şöyle anlatıyorum. Kimya yapan bir adam odun toplamakta çok fazla işi yok. Siz odun toplaması yaparken kimya için gerekli bir ham madde elde etmiş olmuyorsunuz. Bir tek nedir? Tezgaha destek olmuş oluyorsunuz. Ama size öz lazım oluyor. Burada hem ölü ağaç özünü toplayıp ruh parfümü iksirinden para alıyorsunuz hem de
Keşiş dalı işini halletmiş oluyorsunuz. Bir miktar tabii ki. Böyle kesin bir çözümmüş gibi bakmayın buna. Ama gördüğünüz gibi 220 tane düştü. Ben bir yandan da ağaçların içerisinden de düşürüyorum. 300 tane oldu bile. Bundan 1000 tane yapsanız, 1000 taneyle bilgi adımı kanı yapmaya kalkarsanız 3000 tane bilgi adımı kanı elde ediyorsunuz. 3000 tane bilgi adımı kanından da zaman iksiri yapmaya kalkarsanız 10.000 tane zaman iksiri elde ediyorsunuz. Yani buradaki verim nedir? 1000 keşiş dalı 10.000 tane zaman iksiri yaptırıyor. Bu da bence muazzam. Peki zaman iksiri üzerinde niye bu kadar durdum? Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Geçenlerde oyuna girdiğimde hemen sürekli yaptığım bir iksir vardı benim. Verdure biliyorsunuz. Verdure'nin piyasası şu an 1.1 M olmuş. Ki Verdure hiçbir demeyeyim artık, tek bir iz var ama doğa izi kullanmadan yapılan bir iksir. Yani doğa izi maliyettir bu arada. Çünkü pazardan almaktan başka seri elde edebileceğiniz bir yöntem yok. Granit işçiler falan var. Ama ihtiyacı karşılamaz. Ama verdure özü iksiri yaparken orman izi kullanma, doğa izi diyeyim ya, kafam karışıyor sürekli. Biliyorsunuz ismin adı orman iziydi. Doğa izi kullanmadığınız için Verdure'yi topla yap, topla yap. Tam bir köle iksiri. Benim gibi köleyseniz Lifeskill'e topla yap, topla yap, durmadan yap. Akçaağaç, çam, diş budak bitki özü lazım. Bir de bilgi adamın kanı. Geri kalan her şey çok basit. Bu şekilde sürekli yapıp satabilirsiniz. 20.000 tane Verdurem var. 20T yapıyor. Küsuratlarını vergi sayarız. 20T para yapıyor. 20T para yapmasının yanı sıra şöyle bir olay da var. Daha bu arada çok yapacak malzeme var. 50.000 tane falan çıkıyor. 50.000 tane daha kadar daha yapacağım ondan. Kuş bit gözü sıkıntısı var sadece. Onun da toplama rotasyon videosunu kanala yükledim zaten. Ona da bakarsınız. Oradan da topluyorum. Bu mesela şu an buradaki agresi kuş toplamak için kullanacağım. Bu açıdan bence mantıklı. Bakın geldiğim yere geri döndüm. Aynı şekilde toplamaya devam ediyorum. Sunucu atmak gibi bir kaide yok. Buradan toplayarak tekrardan aynı yola ineceğim. Garmont'un şu aşağıya ineceğim. Şu aşağıya toplayarak. Buradan inmiyorum ama toplamaya devam ediyorum. Oradan Garmont'un yuvasına doğru hareket edeceğim. Garmont'un yuvasından devam ettiğim zaman yukarı çıktığımda zaten şuraya geri gelmiş oluyorum. Şuradan şöyle buraya geri geliyorum. Olduğunuz yerde dönebileceğiniz bir rotasyon. Saatlik kazancı hesaplamadım. Çünkü ben zaten toplamadan gelen saatlik kazancı hesaplayan bir adam değilim. Çünkü onları ürettiğim zaman saatlik kazanç olayı değişiyor. Tabi üretirken de bir süre harcıyorum aslında ama bildiğiniz gibi o süreyi AFK süre olarak değerlendiriyorum. Şimdi o sürede grind atıp para kazanmak da var. Ama benim bir hayatım da var sonuç olarak evin içerisinde geçirdiğim. YouTube kanalına attığım videoların düzenlenmesi var. İşte size bazen Excel çalışma tabloları atıyorum. Onların düzenlenmesi var. Bu açıdan da LiveScale benim için biçilmiş kaftan. Onu da ifade etmiş bulunalım. Aynı şekilde bakın buradan bir tane ağaç topladım ya. Şuradan düz devam etmeyin arkadaşlar. Buradan değil, soldan. Soldan devam ediyorsunuz. Yine bakın önünüzdeki şu ağacı toplayacaksınız. İlerideki ağacı toplayacaksınız. Bu şekilde devam edeceksiniz. Bunun dışında rotasyonla alakalı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Çok basit demeyeyim de çok basit değil. Çünkü çok basit toplama rotasyonlarını gösterdim zaten. Olduğunuz yerde topladığınız bir seyyah cenneti değil sonuç olarak. Ama güzel, işe yarayan, etkili bir malzeme veriyor. Birçok malzeme veriyor hatta. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bunun dışında arkadaşlar kanalıma Discord linkimizi ekledik. Güncelini ekledim. Oradan girip oyunla alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Bana özelden soru soran arkadaşlar var. Sıkıntı yok, sorun ama cevap verememe durumum oluyor. Birçok videomun sonunda bunu da ifade ediyorum. Discord kanalından yazarsanız daha verimli olur. Hem başka insanlar da soruyu görüp size benden önce cevap verebilir. Yardımlaşmış olursunuz. Bir tane daha kestik Afuar'ı. 200 tane daha kişi dalı oldu 530. Mis. Olay bu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Kanalımın açıklama bölümüne bir mail adresi bıraktım. Benim kendi şahsi mail adresim. Oyunla alakalı eğer çektiğiniz bir video demeyeyim de bir vs attın. Çok güzel bir an paylaşmak istiyorsun. Bana yollayabilirsiniz. Paylaşırım. Onun dışında blog sayfası açtım. Orayı yazıyla dolduracağım. Eğer böyle yazdığınız yazılar varsa ve paylaşmamı isterseniz bu arada bunu sizden bir çıkar sağlamak için istemiyorum. Zaten YouTube ve blogdan falan para kazanmak diye bir şey mümkün değil arkadaşlar. Sadece hani içerik olsun. Paylaşmak isteyen arkadaşlar vardır demeyeceğim. Var zaten atıyorlar. O yüzden hani bu olayı biraz daha böyle bir sabite bağlamak istiyorum. Bazı arkadaşlar var işte diyor kanka diyor şöyle bir video çektim bakar mısın diyor. Bakıyorum sol arada PK atıyor. Çok güzel PK atmış. Kanka diyor bunu paylaşabilir miyiz diyor. Ben de diyorum olabilir.
Böyle videolar geliyor. Hani bunları biraz biriktirdim. Daha da gelmeye devam ederse bir oynatma listesi oluşturacağım sizden gelenler diye. Onları biraz ufak tefek kapak mapak yapar, bir şey yapar, oraya atarım. Hem de kendi videonuzu izlemiş olursunuz. Altına tabii ki sizin Instagram adresiniz, oyundaki aile adınız, kullanıcı adınız, işte klanınızın tanıtımını istiyorsanız onları da koyarım. Bu tamamen tercih sizin olacak şekilde ifade etmiş bulunalım. Açıklama da mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Mail olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ben maillerimi sürekli kontrol eden bir adamım. İş alışkanlığı, iş gereği. Çünkü genelde insanlarla iletişimimi oradan kuruyorum. Onu da ifade etmiş bulunayım. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tek tek teşekkür ediyorum. Yorum attığınız, beğendiğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Beni motive etmiş olursunuz. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bunu da yapamadım ya. Hadi. Tamam.